Öncelikle üzülerek şunu belirteyim. Ehliyetim yok. Biz niye burada buluştuk da senin evinde buluşmadık? Biz niye burada buluştuk? Nasıl oldu bu iş? Hikaye şöyle arkadaşlar. Şimdi eve misafir mi gelemez, eve erkek mi gelemez? Gelemez. Evet. Ha, sorun benim yani. 3-4 gün önce bir polis çevirmesine yakalandım. Sen veteriner olunca benim kedilere bedava bakacak mısın? Eğer bir yere bağlı çalışırsam onu söyleyemem ama en azından ben öderim. Tamam. 900.000 TL falan ceza kesmemiz gerekir gibi bir şeyler söyledi. Günaydın saygıdeğer yolcular. Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle üzülerek şunu belirteyim. Ehliyetim yok. Onu gelirken Sıla yolunda kaybettim. Hangi ülkede kaybettim? Nasıl kaybettim? Gümrük kapılarını nasıl geçtim? Polislerle ne gibi sıkıntılar yaşadım? Bunların hepsini yarın yola çıktığımızda sohbet ederek sizlere anlatacağım. Biz asıl konumuza gelelim. Şöyle yanaş istersen. Şu anda biz Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız. Tatilimizi bitirdik ve yarın nasipse yola çıkacağız, revan olacağız. Yarınki rotamız şöyle arkadaşlar. Son dönemlerde revaçta olan, ivme kazanan bir rota Romanya üzerinden gideceğiz. Romanya'nın avantajları var, dezavantajları var. Dezavantajı Romanya'da maalesef otobanların olmaması, yolların kötü olması. Avantajı ise tek gümrükle Türkiye'ye varabilmemiz. Çünkü Romanya ve diğer birleştiği ülkeler, Macaristan, Bulgaristan hepsi Avrupa Birliği ülkesi. O yüzden bu yolu tercih ediyor insanlar son zamanlarda. Biz de şimdi takip edeceğimiz yol şöyle arkadaşlar. Biz Edirne'den Pazarkule kapısından giriyoruz. Önce Yunanistan'a giriyoruz. Yunanistan'dan Bulgar'a geçeceğiz. Genellikle ikisi de Avrupa Birliği ülkesi olduğu için kontrol yok. Umarım öyle de olur. Buradan Bulgaristan'dan otobana giriyoruz. Sofya istikametine devam ediyoruz. Sofya'dan sonra yukarıya doğru Berkovica istikametine yani köy yolu, ufak bir şehir yolu gibi görünüyor. Otoban yok maalesef. Berkovica'ya Montana. Montana'dan sınır kapısına doğru geliyoruz. Vidin'e. Vidin'den şurası sınır. Romanya'ya giriyoruz. Romanya'dan devam ediyoruz şu yollardan. Dorabeta Severin'den devam ediyoruz. Şuradan yukarıya doğru Timisoara. Timisoara'nın etrafından Arat'a geliyoruz. Arat'tan bu şekilde tekrar Macar'a gidebiliyoruz. Ama biz Arat'tan yukarıya devam edeceğiz. Debrece'ye doğru devam ediyoruz şu yolu. Neden yolu uzatıyoruz? Çünkü burada kısa bir ziyarette bulunacağız. Burada benim yeğenim veterinerlik stajı yapıyor. Onu göreceğiz, ziyaret edeceğiz ve ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Debrece sınır kapısına içeriye giriyoruz. Buradan otobandan yine tekrar Budapeşte'ye, Budapeşte'den Viyana'ya, Viyana'dan şu otobanı takip ederek Linz, Linz'ten Passau'ya, Almanya'ya buradan giriyoruz Passau'dan ve o şekilde yolumuza devam ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Yarın sabah nasipse yola çıkacağız, revan olacağız. Ne istiyorsun? Hoş geldin. Ne haber? Hı? Oo. Çıktın mı sen? Dur ben şunları yerleştireyim. Çekiyor musun beni şu an? Ya. Anne, das war die Katze, die gestern die ganze Nacht geheult hat. Ja, die hat
Radyo 45'lik. Akşam bu ehliyet konusuna değinmiştim. Ehliyetim olmadığını söyledim. Hikaye şöyle arkadaşlar. Biz yaklaşık 3 hafta önce Almanya'dan yola çıktık. 2 aile, kuzenimle beraber. Güzel bir Balkan turu yaptık. Gezerek geldik. Bosna Hersek'e kadar her şey yolundaydı. Bosna Hersek'ten şeye geçtik. Montenegro'ya geçtik. Sınırdan geçtik. Hadi bir de denize girelim dedik. Orada aşağı yukarı yarım saat, 1 saat denize girdik. Sonrasında toparlandık ve yola devam ettik. Bir süre sonra evrakları tekrar kontrol edelim dedik. Fakat ehliyetimin olmadığını o anda fark ettim. Bizi tabii bir telaş aldı. Ne yapacağız şimdi diye. Orada aradık falan. Etraftaki insanlara sorduk. Maalesef bulamadık. Elimizde en azından bir evrak olsun. Çünkü bir sürü ülkeden geçeceğiz daha. Derken bir polis karakolunu aradık, bulduk ve oraya gittik. Orada durumumuzu izah ettik ve bir rapor tutuldu. Bize bir kayıp belgesi verdiler. Biz de o şekilde evrağı aldık, devam edecektik. Sonra bu işi biraz daha garantiye alayım dedim. Ben aynı zamanda çifte vatandaşım, Alman vatandaşıyım. Hadi Alman konsolosluğuna gidelim dedik. Alman konsolosluğu da Montenegro'nun baş şehri Podgorica, yanlış söylemiyorsam oradan. Podgorica'ya da yola çıktık. Gece olmuştu artık. Dolayısıyla bir otel ayarlamamız gerekiyordu. Gece Podgorica'da otelde kaldık. Ve sabahleyin konsolosluğa gittim. Durumu izah ettim. Bana bir evrak verebilir misiniz diye söyle. Yani pasaport olsaydı o konuda işlem yapabiliyoruz. Evrak hazırlayabiliriz ama ehliyet konusunda maalesef bir şey yapamayız dediler. O zaman dedim bu evrağı en azından İngilizceye çevirelim. O Podgorica şehrinde tercümanların tercüme bürolarının listesini bana verdiler. Ondan sonra tercüme bürolarını telefonla aradık. Yaklaşık 20 euro orada para verdim. Tabii kuzenim yanımda olduğu için onun ehliyeti var. Ama ben dönüş yolunu düşündüğüm için elimde en azından belgeler olsun istedim. Oradan Kosova'ya geçtik. Ertesi gün. Kosova gümrüğünde ben arabayı kullanıyordum. Pasaportlar, ehliyetim soruldu. Durumu izah ettim. Orada bir zorluk çıkarmadılar bana. Hadi geçebilirsin dediler. O şekilde oradan paçayı kurtardık. Kosova'dan sonra Makedonya'ya geçtik. Orada kuzenim kullandı tabii. Makedonya'dan işte Yunanistan'dan da Türkiye'ye geldik. İstanbul'da birkaç gün önce, 3-4 gün önce bir polis çevirmesine yakalandım. O da ehliyetsiz kesinlikle gidemezsin. Ne söyledi bana? Yaklaşık 19.000 TL falan ceza kesmemiz gerekir gibi bir şeyler söyledi. Bir vatandaş olarak yapabileceğim her şeyi yaptım. Yani ehliyetimi kaybettim. Polise gittim. Onu ikna etmeye çalıştım. 2-3 tane polisler. Bir tanesi biraz daha merhametliydi tabii. O artık bırakın abi falan gitsin yani yapacak bir şey yok dedi. De yoluma devam ettim. Sonra Ankara'ya bir yolunda bir çevirmeye tekrar yakalandım. Orada polis durumu izah ettim böyle böyle diye. O da biraz şey yaptı ama o kadar zorluk çıkarmadı. O evrağım yeterli gördü veya inisiyatif aldı sağ olsun. Birazdan
Pazarkule gümrük kapısına gireceğiz. Ve oradan Almanya'ya doğru maceralı bir yolculuğumuz başlayacak. Elimde sadece kayıp belgesi var ve Almanya'dan getirdiğim ehliyetim olduğuna dair bir belge var. Bakalım bizi nasıl bir macera bekliyor. Arabamız mı bağlanır? Hapse mi gireriz? Yolda mı kalırız? Yoksa korktuğumuz şey başımıza gelmez, rahat bir şekilde yolumuza devam ederiz, rüşvet mi veririz? Bütün opsiyonlar açık. Sebahattin Erdoğan. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Deutschland. Evet. Şimdi Yunan tarafına giriyoruz ama burada biraz kuyruk var. Yasu. Kaneso. Evet, gümrükten 40 dakika üzerine çıkmış olduk. Burası her zaman böyle sakin, yoğunluğu olmayan bir yol. Yunan-Bulgar gümrüğüne geldik. Kontrol yok gibi görünüyor. Evet, kontrol yok. Şimdi de Bulgar gümrüğüne geldik. Bakalım burada kontrol var mı? Tam düşündüğüm gibi, planladığım şekilde Yunan-Bulgar arasında kontrol yok. Yunan gümrüğünden Sofya'ya kadar 300 kilometre mesafemiz var. Evet, buradan otobana giriyoruz. Yani Türkiye'den, Kapıkule'den gelen yolla burada birleşiyoruz. Saat 7'de İstanbul'dan hareket etmiştik. Şu anda 10.30 civarı. Yani 3,5 saat oldu. Artık bir şeyler atıştırmamız gerekiyor. Burada benzinciler hariç öyle doğru dürüst park yeri yok. Yani o Türkiye'de veya Batı Avrupa'da, Almanya'da, Avusturya'da ki o güzel parklar burada maalesef şu ana kadar denk gelmedi. Evet, bu devasa şeyler ne acaba? Yata benziyor ama bildiğimiz deniz yatı. Buraya girelim çünkü acıktık. Biraz da nefes alırız. Şimdi şu yemek sepetimizi alalım. Evet, şurada ufak bir ağaç bulduk onun gölgesinde. Burada kahvaltımızı yapacağız. Kahvaltımızı yaptık. Sofya'ya kadar durmadan devam edeceğiz. Evet. İnsan umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Biz de bir saat güzel bir park yeri aradık ama
yine de şöyle oturabileceğimiz bir yer bulamadık. Arabanın içinden pek hissetmiyoruz ama dışarıya çıkınca o kahvaltı yaparken bayağı bir sıcaktı. Biraz hatta terledim yani. Değil mi? Sıcaktı bayağı. Dedim ki şöyle İstanbul'da havuzda olsam da şöyle bir tekrar dalsam suya falan. Anca serinlerim yani. Yemekten sonra sanki biraz uykum geldi gibi. Yani Romanya'ya kadar problemsiz gitmem lazım. Şu ana kadar her şey yolda. Yollar açık. Burası dağlık bir yer herhalde. Bak derece birden düştü. 24 dereceye düştü. Evet, Sofya'yı uzaktan görebiliyoruz artık. Yaz yağmuru geldi. Sofya'nın içinden geçiyoruz arkadaşlar. Çevresinden. Çevreyi tercih etmedik. Böyle biraz daha kestirme. Burada bir tarif yapmak istiyorum. Biraz karışık çünkü. Sofya'nın içinden geliyorsunuz. Meşhur dönemeçi içiyorsunuz. Vidin'e dönmüyorsunuz. Belgrad istikametine ısrarla devam ediyorsunuz. Sonra karşınıza bu küçük tabela geliyor ve buradan ayrılıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci levhaya geldik. Burada vermiyor. İleride verecek. Yani biz Kostimbrod'a doğru devam edeceğiz. Sonrasında Berkovica ve Montana gelecek. Montana istikametine devam ediyoruz. Evet, Montana 87 kilometre. Bu yol zaman zaman 80'lik, zaman zaman 60'lık bir yol. Bak seni böyle yayla yollarından getiriyorum. Sakin, serin, havadar, manzaralı. Evet. Montana'ya geldik. Vidin 105 kilometre. Evet arkadaşlar, Vidin'e gelmiş bulunuyoruz. Kalafat sınır kapısına gelmiş bulunuyoruz. Yani Bulgar-Romanya sınırındayız şu anda. Bakalım buradaki gümrükler tamamen kalkmış mı? Kontrol falan var mı? Evet, fazla bir yoğunluk yok. Burada pasaport kontrolü değil, zannediyorum Vigneti kontrolü yapılıyor. 6 euro. Station Vigneti. Now we make for the bridge. Ah, so bridge, okay. Danke. Tschüss. Merhaba. Merhaba. Pasport. Sigara. Yok, hiçbir şey yok. Tschüss.
Oradaki kontrol Dignity değilmiş. Köprü için ayrıca para alıyorlar. Yani o üzerinden geçtiğimiz köprüye 6 euro alıyorlar. Haberiniz olsun. Dignity'den hariç. Drobeta Severin istikametine devam ediyoruz. Ortasında gece saat 11.30. Timuşara'ya gelmiş durumdayız. Tabii biz de yorulduk. Şu anda bir otel arıyoruz. Güzel bir otel bulursak burada konaklamayı düşünüyoruz. Gece saat 12. Bu akşam burada konaklıyoruz. Evet, kahvaltı self servis. Günaydın. Günaydınlar. Burası Timuşara'nın etrafında, doğanın içerisinde sessiz güzel bir otel. 3 kişi için ne verdim ben buraya? Kahvaltı dahil 68 euro verdim. Tabii gece geldiğimiz için belki oradan da biraz indirim yaptı. Ama böyle güzel bir otel için fevkalade uygun bir fiyat. İyi ki de buraya gelmişiz. Biraz yoldan çıktık. 20-30 kilometre kendi istikametimizden, ama tamamen doğa içerisinde. Şöyle bir daha çevireyim. Gayet güzel bir otel. Senin troleybusu görmüş oldun. Baksana nasıl çalışıyor. Evet, Oradea şehrine gelmiş bulunuyoruz. Buradan Macaristan'a geçeceğiz. Oradan da Debreceni'ye doğru gideceğiz. Macaristan'da bizi yağmur karşıladı. Debrecen'e geldik. Yeğenim bizi karşıda bekliyor. Oo, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne yapalım? İçeriye girelim.
Şöyle bir sakin bir yere oturalım. Geç sen. Selin geç. Evet, şöyle geçelim. Evet arkadaşlar, bu benim yolda size bahsettiğim yeğenim Merhaba. Pınar. Pınarcık. Burası neresi? Debrecen miydi? Burası Debrecen, Macaristan. En büyük ikinci şehri. Debrecen'de yaşıyor. Debrecen, evet. Şimdi önce ilginç bir soruyla başlayayım. Tamam. Biz niye burada buluştuk da senin evinde buluşmadık? Biz niye burada buluştuk? Çünkü ben... Bir saniye şunu çıkarayım. Tabii. Evet, şöyle. Tamam. Ben paylaşımlı evde kalıyorum. Yani 4 kız kalıyoruz. Evin kuralı da eve misafir gelemez. Yani benim geldiğim ilk gün bana bu söylendi. O yüzden ben de maalesef sizi davet edemedim. Ama yani isterdim. Şimdi eve misafir mi gelemez, eve erkek mi gelemez? Gelemez. Evet. Ha, sorun benim yani. Tamam, sorun benim. Peki kaç kişi kalıyorsunuz evde? 4 kişi kalıyoruz. Hepimiz yabancı öğrencileriz. Bu şekilde. Yabancı derken mesela sen Türkiye'den geliyorsun. Başka ben diğerleri? Türkiye'den geldim staj yapmak için. Bir Hindistan'dan gelen bir kız daha var. O ekonomide master yapıyor. Nijerya'dan gelen bir kız var benimle yaşıt. O da tıp okuyor. Bir de Kosova'dan gelen bir kişi daha var. O da ziraat mühendisliğinde master yapıyor. Böyle hepimiz farklı ülkelerden geldik. Farklı ülkelerden geliyorsunuz. Ortak diliniz İngilizce. Evet, evet. Bu aslında pratik yapmak için de ideal bir Evet, şey. çünkü onlar uzun zamandır burada kalan insanlar. Ben yeni geldim. Onlar 5 yılı aşkındır buradalar. Sen ne zamandan beri buradasın? Benim tam dün bir ay oldu. Bir ay oldu. Ne kadar daha kalacaksın? Toplam 2 ay kalacağım. Ben Erasmus stajıyla geldiğim için 60 gün zorunluluğum var. Bir ay daha kalacağım. Eylül'ün başında da geri döneceğim. Sen Erasmus programıyla geldin. Evet. Nasıl geldin? Şimdi şöyle, Erasmus programı aslında ikiye ayrılıyor. Bir öğrenci değişim programı, dönemlik olarak okul döneminde gelebiliyorsunuz. Bir de staj olarak, yani benim yaptığım. Bunun bulmak için çeşitli siteler var ya da işte gideceğiniz yerin e-mail adresiyle iletişime geçebiliyorsunuz. CV hazırlayıp motivasyon mektubu denilen bir şey yazılıyor. Neden beni seçmelisiniz ilgili. Evet. Onları hazırlıyorsunuz. Uzun bir süre çok fazla yere başvuruyorsunuz. Uygun olanlarla anlaşıyorsunuz ve gelip burada çalışıyorsunuz. Bu da senin için güzel bir tecrübe Evet, oldu. çok güzel. Ne söyleyecektim? Bir şey daha vardı aklımda. Peki sen burada tam olarak ne yapıyorsun? Mesleğin ne yani? Ben Stajyerlik yapıyorsun. Türkiye'de normalde veteriner fakültesinde okuyorum. Bu sene 5. senem olacak, son senem. Bu yazda burada Erasmus'la zaten zorunlu stajım vardı okulumda yapmam gereken. Onu Erasmus'la birleştirdim. Şu an burada bir veteriner hastanesinde çalışıyorum, stajyerim. Bitirdiğin zaman Bitirdiğim zaman Türkiye'ye geri döneceğim. 5. sınıfımı okuyacağım. Intern olacağım bu yıl. Ondan sonra okulum da bitecek. Ondan sonrasına bakalım. ben şimdi bu kadar yolu senin için Teşekkür yaklaşık ederim. 200 kilometre yoldan saptım. Çok Buraya teşekkür geldim. ederim. Çok mutlu Sorum ettiniz. şu. Benim 3 tane kedim var. Tamam. Sen veteriner olunca benim kedilere bedava bakacak mısın? Eğer bir yere bağlı çalışırsam onu söyleyemem ama en azından ben öderim. Tamam. Masraflarınızı. Tamam, onu garantiye aldık. Ben gelirken Ankara'da annene babana uğradım. Onların da selamları var. Hediyen de var. Birazdan onları da vereceğiz. Çok güzel. Seni görmek güzel. Çok Sağlıklısın, teşekkür ederim. mutlusun. Her şey Çok yolunda. mutluyum. Çok güzel burası. Söylemek istediğin bir şey var mı annene babana? Ben burada çok mutluyum. Geri dönmek istiyorum. Ailem yanlış anlamasın tabii ama burada gerçekten çok mutluyum. Yani gelip çok isteyerek başvurdum. Çok heyecanlıydım ama beklentimin çok üzerinde bir staj deneyimi oluyor şu an. Gerçekten çok büyük bir hastane. Fazla sayıda doktor var ama hepsi benimle çok ilgileniyor. Her şeyi bana İngilizce çeviriyorlar. Gerçekten öğrenmem için çabalıyorlar. Yani bu çok büyük bir şans. İyi bir insanlara denk geldim. Burası da güzel, güvenli, huzurlu. İnsanları çok sakin. Onun için burada... Gayet memnunsun. Evet, keyfim çok yerinde. Ben de amcan olarak sana başarılar Teşekkür diliyorum. ederim. Her şey gönlünce olsun diliyorum. Hepimizin. Öyleyse kamerayı kapatıp hasret gidermeye devam edelim. Evet, geldik, gördük ve gidiyoruz. Hadi hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Evet. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak.
Bay bay. Evet, Debrecen'i bitirdik. Şimdi Budapeşte'ye doğru devam ediyoruz. Yolda uykunuz geliyorsa en iyi çözüm çekirdek yemek. Biraz önce müthiş bir uykum vardı. Şimdi çekirdeğe bir başladım. Uyku kalmadı. Bayağı da bir keyifli oluyor yani. Burası Budapeşte'nin en güzel caddelerinden birisi. Çok sayıda tarihi bina var burada. Evet, Macaristan'ı bitirdik. Şimdi Avusturya'ya gireceğiz. Ufak bir yoğunluk var burada. Çok da fazla değil kuyruk. Test. Test. Günaydın saygıdeğer yolcular. Kaptanımız konuşuyor. Yaklaşık 10 dakika sonra Viyana Santa tesislerine varmış olacağız. Burada yarım saat bir çay ve ihtiyaç molamız vardır. Çaylarımız şirketimize ait olup ücret ödememeniz. Ayrıca mola bitiminde zamanında yerlerinizi almanızı önemli rica ediyoruz. Yolculuğunuzun keyifli geçtiğini umuyor. Seyahatinizde firmamız Bozo Turizm'i tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir sonraki seyahatte tekrar birlikte olmak dileğiyle hayırlı yolculuklar diliyorum. Evet, bu iyiydi. Bak, hop. Şu anda Viyana'nın etrafından geçiyoruz. Linz'e doğru gideceğiz. Biraz Stau var burada. Korktuğumuz gibi olmadı. Orada sadece tünelin çıkışında bir çalışma vardı. O yüzden orası biraz yığılma oldu ama sonrasında hemen yol tekrar açıldı. Evet, gün batımını çekiyorum zaten. Almanya'ya girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Passau'dan şimdi girdik. Evet, Frankfurt'a gelmiş bulunuyoruz. Cumartesi sabahı 7'de başlayan yolculuğumuz, İstanbul'a yola çıkmıştık. Pazartesi şu anda saat 9. Yani 2 gün 2 saat oldu. Tabii yolda konaklamıştık biliyorsunuz otelde. Yaklaşık 3000 kilometre yol geldik. Ehliyetsiz, korkuyla, endişeyle yola çıkmıştık. Ama şansımız yaver gitti.
Polislere yakalanacak herhangi bir trafik ihlali yapmadık. Onun haricinde bu tek gümrüklü Romanya güzergahını ben beğendim arkadaşlar. Biraz yollar kötü. Hem Bulgaristan'da hem Romanya'da. Köy yolları, küçük şehir yolları, mola yerleri çok kısıtlı. Yani güzel parklar falan yok. Sırbistan'daki o gümrüklerdeki kuyruklarda bekleme çilesinden çok daha iyi. Ben herhalde bundan sonra bu hattan gideceğim. Bir de diğer hat var tabii yine Romanya üzerinden. Otobanın fazla olan bir hat. Orayı da deneyeceğim. Bir başka videomda onu da sizlere tanıtacağım. Onun haricinde arkadaşlar söyleyeceğim. Belki söyleyince biraz darlanıyorsunuz ama ben yine de tekrar edeyim. Biliyorsunuz biz YouTuber'lar abonelerden, yorumlardan falan enerji buluyoruz. O yüzden o aşağıda abone linki var. Oraya lütfen elinizi şöyle bir değdirin arkadaşlar. Sizin için hiçbir dezavantaj yok. Tamamen ücretsiz. Evet, eve de geldik sayılır. Ne söyleyelim? Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka macerada, bir başka güzergahda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Selim bir şey söylemek istiyor musun? Şu tarafa gel böyle. Güle güle. Güle güle. Güle güle.